Yeni bir videoyla tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bu videoda dantel kumaş ile elbise dikimi ve elbisenin kalıbının nasıl hazırlandığını göstereceğim. Yayınladığım bu video yedek kanalımdan, Hobi Dünyam adlı kanalımdan alıntıdır arkadaşlar. Bu videoyu daha evvel Hobi Dünyam adlı kanalımda paylaşmıştım. Diğer hobi kanalımı da takibe alırsanız sevinirim arkadaşlar. Yayınladığım o videoda elbisenin dikimini anlatmıştım. Bu elbiseyi dikmek isteyenler için kalıbın nasıl hazırlandığını ve kumaşa nasıl yerleştirilip kesildiğini de göstereceğim. Evet, bizim ihtiyacımız olan bir tişörte ihtiyacımız var arkadaşlar. Çocuğumuzun üzerine rahatlıkla giyebileceği. Burada önemli olan kullanacağımız tişörtün çok eski olmaması, deforme olmasın, sarkma olmasın kenarlarından ve çocuğumuzun üzerine çok fazla sıkmasın. Çok fazla bol da olmasın. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tişörtümüzü güzelce ütüleyip tersini çevirip kalıbımızı çıkartıyoruz. Ben önceden bu şekilde kağıt üzerine çizip hazırladım önceden. Şimdi kalıbı nasıl çıkardığımı kısaca anlatmak istiyorum. Bu tişört üzerinden kalıbımı bu şekilde önlü arkalı çizdim. Daha evvel detaylı olarak kalıp nasıl çıkarılır videosu çekmiştim. Önerilenleri ekleyeceğim. Kalıp çıkarmayla ilgili bilgisi olmayanlar bu videoyu izleyebilirler. Evet. Kalıbımızı bu şekilde çıkardıktan sonra çıkarmış olduğum kalıpta bel çizgisini buluyorum arkadaşlar. Bunu da çocuğumuzun şuradan en yüksek yerden başlayıp bele kadar olan mesafeyi ölçüyorum arkadaşlar. Belimizin en çukur yeri olan mesafeyi ölçüyorum. Şu şekilde şuradan aşağı doğru ölçüp burada aldığım ölçüye göre bel çizgisini işaretliyorum. Evet, bu şekilde kalıbı hazırladıktan sonra arkadaşlar kalıbımızın arka ve ön kopyasını alıyoruz. Arka kalıbı çıkarırken arka bedene 2 santim fermuar payı eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Arkada çünkü elbisede arkaya fermuar dikileceği için 2 santim fermuar payı vererek kalıbımı tekrar kopyasını alıp tekrardan kalıbı çiziyoruz arkadaşlar. Kol kalıbımda ise tekrar tişörtümün kolundan buraya kol kalıbımı çiziyorum arkadaşlar. Temel beden kol kalıbımı çizip bu şekilde hazırlıyorum. Tam ortaya düz boy ipimi çiziyorum bu şekilde ve 10 santim aşağı iniyorum bu şekilde buradan. 10 santim işareti aldıktan sonra kol kalıbıma şu şekilde bir çizik atıyorum ve şu şekilde ortadan sağa ve sola 5'er santimlik çizgi atıyorum arkadaşlar. 5'er santimlik çizgiyi yukarı kadar çizip bu şekilde kalıbımı oluşturuyorum. Bu şekilde çizdiğim kol kalıbın tekrar kopyasını alıyorum ve çizdiğim yerlerden 3 yerden kalıbımı kesiyorum. Şu şekilde 1, 2, 3 parça halinde bu şekilde kesip buraya bir kılavuz çizgi atıyorum ve 3'er santim arayla kalıbımı bu şekilde yerleştiriyorum, yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde açılım yapıyorum ve tekrar kolumda 10 santim buluyorum. 10 santimden şuradan işaret alıp tekrar kalıbıma düzgün bir şekilde buradan çizgimi atıyorum arkadaşlar. Bu görünen yer benim şimdiki yeni kalıbım. Bu şekilde buranın kopyasını alıp büzgülü kolumu bir diğer adıyla fincan kolu bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Evet, üst bedenimizi bu şekilde hazırladıktan sonra alt etek ölçülerinde çocuğumuzun belden itibaren dize kadar veya siz belirleyeceksiniz. Dizden yukarı da olabilir, aşağı da olabilir. Belden itibaren aşağı doğru boy ölçüsünü alıp bu ölçüye göre alt eteğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Eteği kesebilmek için bizim hesap yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ön beden ve arka bedenin toplamını, yani dikiş paysız halini toplayıp da 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada görünen bizim kalıbımızın 4'te 1'i, yani ön kalıbımızın yarısı, arka kalıbımızın yarısı. Yarısı 21 santim. Ön bedenin toplamı 42. Aynı şekilde arkada 42 santim. Bunları öncelikle topluyoruz. Örnekte de çizdiğim gibi dikiş paysız olarak, yani bu kalıbı dikilmiş olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Dikiş paysız olarak, aynı şekilde arkada dikiş paysız olarak dikilmiş haliyle 42 topluyoruz. Topladıktan sonra çıkan sonucu 2 ile çarpıyoruz ve sonuç 168 olarak çıkıyor. Bu bizim
Alt etek ölçümüz arkadaşlar. Bu ölçüye göre alt eteğimizi kesiyoruz. Alt etek parçanın büzgü payını bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada büzgü payı sizin tercihinize bağlı tamamen. Siz istediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada gözünüz korkabilir, kumaş yetmez diye korkabilirsiniz. Bunu iki parça halinde de kesip dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi elbiseye giden kumaş miktarı ne kadar ondan bahsedeceğim. Çünkü soranlar, merak edenler olacak. Evet arkadaşlar, 11-12 yaş giden kumaş miktarı toplamda 1,5 metre kumaş gidiyor arkadaşlar. Teken şeklinde. Şu şekilde şablonunu çizdim kağıda. Boyu 150 santim. Eni ise 84 santim olacak şekilde bir kumaşa ihtiyacımız var. Teken kumaş. Ve kalıbımızı şu şekilde kumaşa yerleştiriyoruz. Öncelikle buradan alt eteğimizi 2 kat olacak şekilde çiziyoruz. Bu şekilde 53 santim 53 santim boyunu ayarlıyoruz. Ve uzunluğu da 84 santim olarak ayarlayıp 2'ye katlıyoruz. Alt etek parçayı ve kalan bu artan parçaya da üst bedenimizi yerleştiriyoruz. Öncelikle ortadan bölüyoruz üst bedeni kesebilmek için üst parçayı ve iki ayrı parça olacak şekilde üst bedeni ön ve arka olacak şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde fazlalık bir kumaş artıyor. O fazlalık kumaşa da kolumuzu yerleştirip bu şekilde kalıbımızı kumaşa yerleştirip kesiyoruz. Evet, şimdi elbisenin dikimine geçelim. Evet, elbisenin üst bedenini kestim bu şekilde. Ben 2 kat astar kullandım arkadaşlar. Kumaşım çok iç gösteren, çok delikli bir kumaştı. O yüzden dikişler görünmemesi için 2 kat olarak astar diktim. Öncelikle ilk astarı üstteki dantel kumaşla birleştiriyorum. Omuzları diktim öncelikle. Sonra yanları diktim. Birinci astarımı dantelle birleştirdim arkadaşlar. Sonra diğer astarı da diktim, hazırladım. Ve iç içe geçirdikten sonra dıştan görülmeyecek şekilde önce yakayı diktim. Yakayı diktikten sonra kolu yerleştireceğim. Eteği diktikten sonra fermuar dikilecek arkadaşlar. Evet, öncelikle kolu dikeceğiz. Bunun için iki astarı da diktim, birleştirdim. Dikişler içte kalacak şekilde içten diktim. Ve sonra tel aldım bu şekilde ve elimle ipi çekip büzdüm. Evet, bu şekilde büzgüsünü yaptıktan sonra kolu öncelikle bedene diktim, tel aldım ve sonra kolun dikişleri görünmemesi için içteki astarla birleştirdim arkadaşlar. Şimdi kolu içten dikeceğiz. Büzgüsü tam tepeye gelecek şekilde kolu yerleştirdim iç bedene. Şimdi astarı tam omuz hizasına iğneliyorum. Kaymaması için. Şimdi çeviriyorum astarımı. Önce bir yarısına, sonra diğer yarısına olacak şekilde omuz dikişinden itibaren aşağı doğru kolumu içteki astara iğneliyorum arkadaşlar. Evet, diğer tarafı da aynı şekilde omuz dikişinden başlayıp aşağı doğru içteki astara kolu iğneliyorum. İğneledikten sonra iki tarafı da ayrı ayrı tel alıyorum. Evet, diğer tarafı önceden teyarlamıştım, hazırlamıştım. Bu şekilde makinede sağlam dikişini atacağız. Evet, kolu da diktim. Bu şekilde. Şimdi fermuar dikmek için alt eteği dikeceğiz. Evet, eteğimi büzdüm. Elbisenin bedenine göre ayarladım arkadaşlar. Evet, şimdi eteği bedenle birleştireceğiz. Bunun için yan dikişleri yan dikişe denk getirip iğneleyeceğim. İki tarafında yan dikişleri yan dikişlere denk getiriyorum. Evet, tersini çevirdim bedenin. Yan dikişleri yan dikişe iğneliyorum iki tarafında.
Eteğimi bedene eşit bir şekilde dağıtıp yerleştirip iğneliyorum. Eteği bedene iğneledikten sonra makinede sağlam dikişini dikeceğiz. Eteği dikiyoruz. Şimdi fermuarı dikeceğiz. Öncelikle üst bedene fermuarı teyarlayıp yerleştirdim. Ve sonrasında içteki astarla birleştireceğim. Dikişlerim yine içte kalacak, görünmeyecek. Fermuar içte kalacak şekilde iki astarı dikip birleştiriyorum. Böylece fermuarım içte kalıyor arkadaşlar. Dışında dikiş görünmüyor. Evet, fermuarı bedene diktik. Şimdi etekteki kalan bu açık yeri dikeceğiz. Aşağı doğru dikip kapatacağım. Evet, etekteki açık olan yeri dikip kapattım aşağı doğru arkadaşlar. Astarın etek ucunu diktim. Ve aynı şekilde üstteki eteğin de etek ucunu diktim. Bu şekilde elbiseyi dikip bitirdikten sonra kollara spor dikiş attım. Aynı şekilde yakaya da spor dikiş atıp diktim. Evet, elbiseyi bitirip diktim arkadaşlar. Abiye tarzında çok şık bir elbise oldu. Ben beline detay ekledim, küçük bir detay. Kemer ekledim. Bu tamamen tercihe bağlı. Siz isterseniz de sade olarak da dikebilirsiniz. Sade olarak da çok şık görünen bir elbise. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyip videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için sosyal medyalarda paylaşmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.